Robin Hood'un hikayesi, 90'ların başında Kevin Costner ve Patrick Berginin yer aldığı sürükleyici sahnelerden, son zamanlarda Russell Crowe ve Taron Egerton'ın yer aldığı sahnelere kadar sayısız kez anlatıldı. Her dönemin bir Robin Hood'u, hatta bazı durumlarda birden fazla Robin Hood'u olmuştur. Bu durum, 12. yüzyılda Sakson yerleşimcilerle Normanlar arasındaki büyük savaşın bu son yeniden anlatımını kaçınılmaz kılıyor. Neyse ki, efsanevi karakter oyuncusu Sean Bean, Nottingham Şerefi görevini üstlenmekle görevlendirildi ve MGM Plus'ın bu son mini dizisinde otoritesini kanıtlıyor. İngiliz film yapımcısı Jonathan English ile birlikte senaryosunu yazan yaratıcı John Glenn, Bean'i kesinlikle onun mirasını göz önünde bulundurarak seçmiş ve izleyicilerin kendi Yüzüklerin Efendisi anılarını da filme taşımalarına olanak tanımış. Nitekim birçok izleyici, Lord Boromery bir kez daha başka bir isimle izleyecek. Robin Hood 2025, merhum Alan Rickman'ın sinema uyarlamalarını atlayarak Bean'in geçmiş eserlerinden sonuna kadar yararlanıyor. Ve bu Norman hükümdarını zekice stratejik bir zihne sahip huysuz bir karaktere dönüştürüyor. Kusursuz sahne tasarımı ve sağlam bir topluluk Robin Hood'u yükseltiyor. Gösterişli set tasarımından bu 21. yüzyıl yorumunu anında destekleyen kostümlere kadar Robin Hood hiçbir zaman gerçekçilikten ödün vermiyor. Slow Horses'tan Stephen Waddington ve Gladiator yıldızı Connie Nielsen'ın da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuyla filmdeki her şey izleyiciyi şaşkına çevirmek için tasarlanmış. John Glenn ve Jonathan English, 12. yüzyıl kaleleri, yaldızlı zırhlar ve uçsuz bucaksız manzaralardan oluşan bir dünya inşa etme çalışmasına girişmişler. Her şeyden önce, izleyiciler bazı sağlam karakter tanıtımları ve çıkar çatışmalarıyla her şeyi daha da ilginç hale getirmeden önce, titiz bir ayrıntı dikkatiyle şaşkına dönüyor. En ilgi çekici olanı, Outlander Blood of My Blood'dan Lauren McQueen'in karşısında aynı adı taşıyan Robin Hood rolüyle ilk kez karşımıza çıkan yeni oyuncu Jack Patton. Lord Huntingdon'ın kızı olan Marion, Robin Hood'un can damarı olan birçok çatışmadan birini temsil ediyor. İnanç sistemleri, sınıf statüsü ve kültür çatışması gelişen ilişkiyle somutlaşıyor. Uygunluk ve arzu arasında ince bir çizgide yürüyen bu bağ, 11 bölüm boyunca yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bu tarihi dramaya gereken duygusal katmanları kazandırıyor. Kraliçe Eleanor, Marion'a, "Ruhunda birinin yaşadığını görüyorum." Robert of Locksley, intikamın ötesine geçip efsanevi Robin Hood figürüne dönüşürken, Patton bu değişen taleplere uyum sağlıyor ve izleyiciler ona kapılacak. Bu MGM Plus uyarlaması izleyicileri ön plana çıkarıyor ve daha önce defalarca anlatılmış bir hikaye olduğu için taze bir his uyandırması gerekiyor. Geleneklere bağlı kalarak ve mirasın bilincinde olarak dizi sadık kalmış. Ancak oyuncu kadrosunu da buna göre ayarlayarak kavgaya taze bir kan katmış. Kısa ömürlü Joss Whedon dizisi The Nevers'ta en büyük etkiyi bırakan Erica Ford, Rolf rolünde güçlü bir destek sağlıyor. Sherwood Ormanı'nda yaşayan ve sürekli genişleyen takipçi grubuna keskin bir hava katan Anthony Castle-Doughty'nin canlandırdığı Friar Tuck'la birlikte güçlü bir ittifak kuruyorlar. Foundation'dan Marcus Fraser'ın Küçük John rolüne seçilmesi de Morgan Freeman'a ve Kevin Costner'ın Robin Hood Hırsızlar Prensi filmindeki rolüne bir selam niteliğinde. Bu sayede güncellenmiş versiyonda çeşitliliği kucaklamakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicilerin beklediği o ince örtülü arketiplerin ötesine geçerek topluluğu zenginleştiriyor. Bu MGM Plus uyarlamasında görünenden daha fazlası var. Efsanelerin dökümhanesinden bir mit yaratmak, bu son uyarlamaya biraz canlılık kazandıran bir diğer unsur. Bu diziyi pekiştiren ilk bölümlerde orman ruhlarına, şömine başı masallarına ve dini ikonografiye odaklanılıyor. Sean Bean'in ötesinde, dizinin tonunu belirlemede ön planda ve merkezde Apple TV Plus'taki C dizisinden tanıdığımız aktör Tom Mason yer alıyor. Hugh Luxley rolünde oğlu Robert'ı ve dolayısıyla Robin Hood'u tanımlayan tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Küçük ama önemli bir rolde Mason, oğluna metanet, sabır ve adalet duygusu aşılıyor ve izleyicilere Sherwood Ormanı'nın Sakson kültürü için önemi konusunda bilgi veriyor. Tek bir notayla ifade edilebilecek bir rolde, izleyiciler bilinçaltında onun sayesinde bu mitolojiye inanabiliyor. Ayrıca ilk kez dini bir tartışma başlatıyor ve insanları bir taraf seçmeye zorluyor. Robin Hood'un ardındaki ahlaki ikilem tam da burada devreye giriyor ve John Glenn her açıdan ele almaya özen gösteriyor.
İlk bakışta kılıç şakırtısı ve erkeksi bir tavır gibi görünse de aslında diziyi şekillendiren şey ahlaki belirsizlikle ilgili kalıcı bir soru. Hugh Luxley, Robert'a, "Bu ormanlar dünya kadar eski. Hiçbir insan onlara asla sahip olamayacak." Robin Hood birden fazla kişiyle ilgili hale geldikçe, kimlikle ilgili daha derin soruları araştıran Luxley ile Robert'ın kendisi etrafında da bir tartışma var. Bu dizi boyunca devam eden ve inanç sistemlerini daha geniş bir ölçekte sorgulayan temel temalardan biri. Kurumsallaşmış din ve insanları yalnızca kulaktan kulağa yayılarak ikonik bir statüye yükseltmenin tehlikeleri hakkındaki tartışmaları da kapsıyor. Bu, Robert'ın boğuştuğu ve efsanesi büyüdükçe izleyicilerin de keşfedeceği bir sorun. Ancak güç peşinde koşmayı ve siyasi sırları gizlemeyi sevenler için Robin Hood daha geleneksel bir şey de sunuyor. Robin Hood, Eleanor'da zorlu bir hükümdar tanıcıdır. Hem zehirli hem de dokunaklı ilişkiler Robin Hood'a biraz da duygu ve ruh katıyor. Bunların başında Nottingham Şerifi ile Lydia Peckham'ın boya sıyırla şevkiyle canlandırdığı asi çocuğu Priscilla arasındaki dinamik geliyor. Bu, etraflarındaki siyasi güç oyunlarına yaslanan ve her iki oyuncuya da biraz manzarayı çiğneme fırsatı veren fırtınalı bir ilişki. Priscilla, hesapçı, kurnaz ve tam bir ortaçağ femme fatale. Korseleri yırtarken de, etrafındaki erkekleri alt ederken de aynı derecede usta bir karakter sunuyor. Ölçülü, manipülatif ve babasına fazlasıyla rakip olan Lydia Peckham, Robin Hood'a başka bir boyut katan bir irade savaşında Sean Bean'le karşı karşıya geliyor. Ancak bu kadar kontrolsüz bir erkeklikle dolu bir dizide birden fazla güçlü kadın varlığı var. Kraliçe Eleanor, Marian'a, sıklıkla kendi seçimimiz olmayan pozisyonlara sokuluyoruz. Bu, bizi oraya koyan adamlar üzerinde gücümüz olmadığı anlamına gelmiyor. Mücadelenin merkezinde, Connie Nielsen'ın çelik gibi bir özgüvenle canlandırdığı Aquitaine kraliçesi Eleanor yer alıyor. Bu, suikast girişimlerinden kaçınmış, cinsiyetine rağmen iktidarı elinde tutmuş ve rakiplerinin içini cam gibi gören bir kadın. Kadınsıllığıyla öne çıkan ama kurnazlıkla bezeli bir performans. Ne kibirli ne de güç düşkünü olan kraliçe Eleanor, her tarafı görüyor ve erkek meslektaşlarından aşağı kalır yanı olmayan bir politikacı. Entrikalarla dolu tarihi dramalardan hoşlanan izleyiciler için Eleanor, Robin Hood'a olmazsa olmaz bir şey katıyor. Bu ortaçağ anti kahramanı hala başarılı mı? Bu son uyarlamanın tek bir sorunu var. İzleyiciler her şeyi daha önce de gördü. Bu, yaratıcı John Glenn ve yardımcı yazarı Jonathan English'in suçu değil. Sadece aşırı doygunluk. Taron Egerton, 2018'de o yeşil taytı giyip günümüz izleyicileri için Robin Hood'u canlandıran son oyuncuydu. Her ne kadar bu uyarlama diğer denemelerin zirvesine ulaşamamış olsa da 7 yıl sonra yeni bir uyarlama için çok erken. Ancak tüm bu çekincelere rağmen Robin Hood 2025 imkansızı başarıyor ve gerekli hissettiriyor. Klişelere kapılmadan izleyiciyi işine çekiyor ve kiç veya abartılı bir his uyandırmadan eğlendiriyor. Jack Tatton biraz fazla titiz ve Sakson işçi sınıfından ziyade İngiliz üst sınıfına yakın görünse de, izleyiciyi baştan sona etkileyecek bir masumiyet duygusunu koruyor. Vicdan azabıyla boğuşan ama Sakson mirasına sadık bu ormancı işçi sınıfı kahramanı, keskin çene hattına rağmen mazlum bir karakter olarak izleyiciyle özdeşleşebiliyor. Robin Hood psikoposa. Koş ve şerefe ödülümü istediğimi söyle. Bu yeni gelenin aksine Sean Bean derinlikli ve edepli bir Nottingham şerifini canlandırıyor. Taca karşı sorumluluklarıyla mücadele eden ve kendisini alt etmeye çalışanların etrafından dolaşan biri. Performansta tüm bu dekorun arasında bazılarının gözden kaçırabileceği abartısız bir karmaşıklık var. Ancak yatırım yapmaya istekli olanlar için özel bir şey sunuyor. İzleyicilere İngiliz kötülüğünün ikonik olabileceği bir sektörde Bean'in hala değeri bilinmeyen bir meta olduğunu, ancak yine de zahmetsizce yapabileceği bir şey olduğunu hatırlatıyor. Robin Hood, Marian ile kaçınılmaz aşk ilişkisinin cereyan ettiği bir ortamda formüllerden baltalanıyor. Bu durum, bazı noktalarda sağlam bir drama sunsa da izleyiciler bunun gerçekleşmesi gerektiğinin farkında. Sakson efsanesiyle el ele giden bu pek de öngörülebilirlik, kaçınılmaz ve en azından bu uyarlamadaki diğer unsurlarla da bağlantılı. Sonuç olarak MGM Plus dizisi bu hikayeyi başarılı kılan tüm kriterleri karşılamanın yanı sıra Robin Hood'a yeni bir soluk getirecek kadar da akıllıca.
Bu sayede yalnızca öncekileri kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni nesli Sherwood Ormanı ve Nottingham Şerifini alt etmeye devam eden anti kahramanla tanıştırıyor. Robin Hood, 2 Kasım'da MGM Plus'ta gösterime giriyor.